Önceki videolarda DEX borsalarından biri olan DEX Screener'ı ayrıntılı bir şekilde inceledik. Aynı zamanda balina cüzdanları nasıl bulunur, nasıl takip edilir, manuel şekilde zincir üstü analiz nasıl yapılır bunlara değindik. Aynı zamanda sizinle balina cüzdanları paylaştım, takip ettiğim, başarılı bulduğum. Daha sonra DEX tarafında nasıl projeler yürüyor? Hangi sektörler daha popüler? Proje seçerken neleri göz önüne almalıyız? Hangi projeler genelde dolandırıcı oluyor? Al-sat bölgeleri grafik üzerinde nerede? Tüm bunları ayrıntılı şekilde anlattım. Daha önceden videoları izleyenler bunları biliyor zaten. DEX borsası eğitimiyle ilgili ciddi bir mesafe kat ettik. Kapsamlı şekilde birçok şeyi anlattım. Videoları yeni izlemeye gelenler için bu videoları nerede bulabileceklerini göstereceğim. Bu videoda ise yeni bir DEX borsasını tanıyacağız. Cimcin veya Gemegene diyebiliriz. Bu da tıpkı DEX Screener gibi bir DEX borsası. Cüzdanınızı buraya bağlayıp işlem yapabiliyorsunuz. DEX Screener'a göre daha fazla özelliği var. Bunlardan yararlanıyor olacağız. Örneğin burada sitesinin için otomatik şekilde yapay zeka destekli şekilde başarılı balinaların listesini veriyor veya onların işlemlerini kopyalamanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda balinalar al-sat yaptığı zaman onlardan bildirim alabiliyorsunuz. Bunun gibi özellikleri var. Ayrıntılı şekilde bunları inceliyor olacağız. Daha önceki videoda cüzdanınızı buraya nasıl bağlarsınız? Burada nasıl bir cüzdan oluşturursunuz? Bunlara yanıt verdim. Bu yüzden bu videoda ona değinmeyeceğim. Önceki videoyu referans göstereceğim. İsteyenler onu izleyip burada cüzdan oluşturup işlem yapmaya başlayabilirler. Telegram üzerinden cüzdan oluşturmanız önemli. Çünkü site tüm fonksiyonlardan yararlanmanız için Telegram kurulumu istiyor. Telegram üzerinden kurulumu yapacaksınız. Daha sonra size private key verecek. Yani özel anahtar verecek. O özel anahtar sizin tıpkı cüzdanınızdaki tohum anahtar gibi şifreniz olacak. Ana cüzdanınıza o anahtarı ekleyip İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman cüzdanınıza erişebilirsiniz. Önceki videoda anlattığım için ayrıntıya girmeyeceğim. Video sonunda hangi videolar olduğuna değineceğim. Sitenin ana sayfasındayım. Trending bölümü var burada. Tıpkı DEX Screener'da gördüğümüz gibi trend olan projeler buraya geliyor. Yine burada age, yaşı, likidite miktarı, market değeri, holder sayısı, smart ve call var. Bunlar bu projeyi tutan cüzdan kategorileri. Bunlara birazdan değineceğiz. Aynı zamanda burada blue chip var. Blue chip demek, blue chip token demek. Örnek veriyorum. Popüler olan bir proje var. Diyelim ki Pepe. Popüler bir proje. Eğer Pepe tutan bir balina aynı zamanda bu MLG token'ı tutuyorsa bu blue chip oranı bu MLG için artıyor. Yani ne demek oluyor? Piyasada kendini kanıtlamış projeler blue chip diye geçiyor. Eğer onu tutan balinalar veya şahıslar veya smart money aynı zamanda bu tokenlardan birini tutuyorsa site bunun blue chip oranını gösteriyor. Ne ifade ediyor yüksek olunca blue chip? Aslında net bir şey bize söylemiyor, sadece potansiyeli söylüyor. Yani bu token da ilerleyen zamanda tıpkı Pepe gibi veya popüler bir token gibi potansiyel barındırıyor olabilir. Yani bizim için artı bir puan olabilir bu. Tek başına tabii ki anlamsız. Onun dışında buralara girmiyorum. DEX Screener'da gördüğümüzün aynısı. Volüm var mesela burada. Hacim bastığım zaman en yükseği başa getirecek. Bir daha bastığım zaman en düşüğü sona getirecek. Burada da kaç kişi tutuyor projeyi bu şekilde bastığım zaman bilgiler gelecek. Tamamen DEX Screener'da anlatmıştım bunu. Onun dışında burada yine trend saatleri var. Hangi zaman diliminde, hangi zaman aralığında, hangi proje burada trendlerde onu gösteriyor size. Yani bu kısım tamamen DEX Screener'la aynı. Burada da Next BG var. Blue Chip Token demek. Buraya bastığım zaman burada Blue Chip açısından yüksek olanları sıralıyoruz bu şekilde istersek. Yani bu bölüm tamamen DEX Screener'da gördüğümüz gibi. Onun dışında burada meme bölümü var. Bu meme bölümü neyi ifade ediyor? Bu meme bölümü PanFan sitesi, yani herhangi birinin oraya gidip rahat bir şekilde token oluşturabileceği bir platform PanFan. Bildiğiniz gibi Cimcin sitesi de PanFan üzerinden verileri çekiyor. Burada bu şekilde görselleştiriyor. Yani bu tokenlar aslında PanFan'dan geliyor. Şu an mesela PanFan üzerine gittiğiniz zaman orada bir token seçtiğiniz zaman bu riskli olabiliyor. Ama Cimcim sitesi burada gördüğümüz üzere filtreleri vermiş. Filtrelerden yararlandığımız zaman bu riskleri biraz daha minimize ediyor. Ama tamamen riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Burada gördüğümüz üzere meme bölümünden pump'a bastığınız zaman 3 tane sekme açılıyor bu şekilde. New Creation, yani şu an çıkmakta olan, şu an oluşturulan token. İkinci sekme tamamlanmaya yakın. Üçüncü sekme ise tamamlanmış projeleri size verecek. Bu PanFan'dan çıkan tokenlar 69 bin dolara ulaştığı zaman likiditesi otomatik şekilde Raydium'a ekleniyor. Raydium bir DeFi protokolü. PanFan'daki tokenların çoğu 69 bin market değerine ulaştığı zaman otomatik şekilde Raydium'a gönderiliyor likidite.
ve orada yakılıyor. Daha sonra eğer proje örneğin DEX Screener gibi DEX borsası ödemesi yapmışsa DEX Screener'da bu listeleniyor. Burada da tamamlanma süreçleri var gördüğümüz üzere. Örneğin %74, 100 olduğu zaman bu nereye geçecek? Sağ tarafa geçecek. Böylece Radium'a likit de eklenmiş olacak. Büyük ihtimalle de DEX Paid veya DEX Spend yapılmışsa, yani DEX ödemesi yapılmışsa DEX Screener gibi DEX borsalarda listelenecek. Cimcin sitesi de PumpFund sitesinden verileri çekip daha da güvenli ticaret yapmamızı sağlıyor. Yine de burada bahsettiğimiz üzere ciddi riskler var. Birazdan filtreleri size göstereceğim. Kendi yararlandığım filtreleri size göstereceğim. Riskleri daha minimize etmek için. Önce buraları tanıyalım. Projenin ismi yazıyor. Bu yıldız bildiğimiz gibi watch listimize ekleme yapıyor bastığımız zaman. Burada benim 2 tane watch listim var gördüğümüz üzere. Ben bu sitede watch list oluşturmuyorum. Daha önceki videolarda anlattığım gibi DEX Screener bu iş için bence daha iyi. Arayüzü daha iyi ve özellikle teknik analiz yaparken daha iyi. Bu yüzden DEX Screener'dan yararlanıyorum. Onun dışında burada sözleşme adresi var. İstersek şu şekilde basıp kopyalayıp istediğimiz yere yapıştırabiliriz. Şu insan simgesinin olduğu yerde %9 yazıyor. Bunun anlamı top 10 holder. Yani bu projeyi tutan 10 tane holder, 10 kişi toplam arzın %9'una sahip. Eğer bu fazla olursa site size zaten uyarı veriyor. Yani %20-30 üzeri olduğu zaman site kırmızı şekilde bunu ifade ediyor. Ben buradan filtrelediğim için bunu göstermiyor. Birazdan buna değineceğiz. Burada bir şapka şeklinde ikon var. Şef şapkası. Üstüne geldiğim zaman Dev Sell All diyor. Yani geliştirici hepsini satmış. Elindeki projeleri satmış anlamına geliyor. Burada ise 0.4 yazıyor. Dev yani geliştirici %0.4'ünü tutuyor bu projenin. Bu şekilde bize bilgi veriyor. Onun dışında burada sosyal medya platformu varsa yazar zaten. X var burada. Ve burada ne yazıyor? Buradaki simge ise PumpFund'ın simgesi. Yani PumpFund üzerinden geliyor. Zaten biz PumpFund'ı seçmiştik. Onun dışında burada 183 kişi, üstüne geldiğim zaman bu projeyi 183 kişi tutuyormuş. Buraya geldiğim zaman Photon gibi, Trojan gibi Telegram botları veya sitelerden bu projeyi satın alanları gösteriyor. Burada volüm yazıyor. 1 saatlik volüm neredeyse $7.000. Market değeri 17.5 şeklinde gösteriyor. Bunun dışında burada gördüğümüz New Creation var mesela. Buradakilerin aynısı. İstersem tek tek gidip bunları inceleyebilirim. Ama burası dashboard, yani genel şekilde bize bunları sunuyor. Tek tek oraya da gidebilirsiniz isterseniz. Şöyle gidelim mesela. Buraya geldiğim zaman burada biraz daha karmaşa olduğunu görüyorum. Gördüğümüz üzere 3 saniye önce, 2 saniye önce üretilmiş bu projeler. Burada da bilgileri aynı şekilde yazıyor. Buradan erişmek daha iyi olduğu için bu sekmeden seçimlerimizi yapabiliriz. Aynı zamanda burada Moonshot var. Moonshot da DEX Screener'ı, PumpFund'ı aynı, ikisinin de mantığı aynı şekilde. Oradaki projeleri de inceleyebilirsiniz. Ama hacim tabii ki PumpFund üzerinde daha fazla. Yine de Moonshot'ta da fırsatlar olmadığı anlamına gelmiyor. Filtreler bölümüne geldiğim zaman filtreyi şu şekilde açtığım zaman with at least one social, yani en az bir tane sosyal medya hesabı olan projeleri göster. Top 10 holders, yani bana risk yaratmayacak seviyelerdeki projeleri göster sadece. Holders açısından dev hasn't sold yet, yani henüz satmamış geliştirici veya dev hepsini sattı, dev yaktı gibisinden seçenekler var. Ben burada neyi seçmişim? Top 10 holders, en az bir tane sosyal medya hesabı. Ardından market cap değeri var. $1000 ile $100.000 arasındakiler çıksın demişim. 1 saat TX en az 20 yazmışım. Volüm de $1000 şeklinde filtrelemişim. Siz de bu şekilde yararlanabilirsiniz. İsterseniz kendi filtrenizi oluşturabilirsiniz. Bu filtreler olmadığı zaman buraya daha fazla riskli projeler geldiğini göreceğiz. Örneğin burada %1 şeklinde yazıyor holders. Eğer o filtreyi seçmeseydim, top 10 filtresini seçmeseydim %60 gelecekti. Belki dalgınlıktan kaynaklı o projeyi değerlendirebilirdim. Örnek veriyorum. Onun dışında burada diğer filtrem var. Burada ise 5.000 ile $300.000 arasında 1 saat TX 60, volüm 5 yazmışım en az. Burada ise yine iki ayarım seçili. Market değeri 10.000 ile 300 arasında. 1 saat TX 60, volüm ise yine $10.000 şeklinde sıralıyorum. Daha sonra buradan projeleri seçiyorum. Tek tek gidip böyle. Birazdan projeleri ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. Şimdi New Pair bölümüne gelelim. New Pair, yani yeni pariteler bölümüne geldiğim zaman az önceki sekmeden farklı değil burası da. Ama toplu şekilde şurada gördüğümüz üzere Radium'dan, PumpFund'dan ve Moonshot'tan gelen projeleri bize gösteriyor. Yine New Pool, Yeni Havuz, Burn ve DEX Screener Spend şeklinde var. Eğer bu sözleşme adresini gidip DEX Screener'a yapıştırdığım zaman oradan projeyi inceleyebileceğim. İzleme listeme ekleyebileceğim. Buradaki simgeleri, anlamlarını ve değerleri öğrendik. Sitenin bu kısmı, yani proje bulma kısmı DEX Screener'dan
Çok da farklı değil. Bana sürekli soruyordunuz. İşte bu projeler Dex Screener'a gelmeden önce nerede çıkıyor? Pump Fund'da çıkıyor veya Moonshot'ta veya ikisi olmadan Liquidity doğrudan Radium'a ekleniyor. Bu şekilde projeler Dex Screener'a geliyordu. Daha erken almak istiyorsanız bu siteden bu şekilde yararlanabilirsiniz. Örneğin New Pool veya az önce gördüğümüz New Creation bölümlerinden daha projeye yükselmemişken sıfırdan yani snipe dediğimiz yöntemle projeyi değerlendirebilirsiniz. Tabii böyle olunca çoğu %100'e tamamlanmadan, Radium'a Liquidity eklenmeden çoğu da silinip gidiyor. $10.000 görüyor. Market değeri $20.000 görüyor. Bir anda sıfırlanabiliyor. Bunların da bilincinde olmak önemli. Bunun için herhangi bir projenin üstüne gittiğim zaman, örnek veriyorum, bu projenin üstüne gidelim. Herhangi bir projeyi açtığım zaman bu şekilde bir pencere çıkacak. Şu kısım tamamen grafikle ilgili. Burada projenin adı yazıyor. Yine yıldız var burada. Watch liste ekleyebilirsiniz. Yine geliştiricinin satıp satmadığını gösteriyor. Hepsini satmış burada. Bu bölgede satmış. Örneğin daha düşük zaman dilimine gidelim. Daha düşük zaman dilimine gittiğim zaman burada DS ve DB görüyorum. Yani dev geliştirici sattı ve aldı. Hangi seviyede aldı? Miktarı ne? Bunların hepsi sol tarafta gördüğümüz üzere yazıyor. Burada yine projenin sosyal medya adresi var. Web sitesi var. Sözleşme adresi var. Şu kısım tamamen bu şekilde. Burada projenin 24 saat içerisindeki yükseliş veya düşüş miktarı yazıyor. Burada Snipers bölümü var. Blue Chip bölümü var. Top 10 Holders yine %8'i ifade ediyor. Burada Safe bölümü var. 4'e 4 diyor. Yani proje güvenli diyor bize. Kendi araştırmasını yapıyor site. Şunu da söyleyeyim. Rookcheck sitesine gidip yine de kontrol etmek gerekiyor. Bazen sapmalar oluyor bu sitede de. Safe diyor. 4'e 4 oranında safe. Üstüne tıkladığım zaman şurada ne yazıyor? Basılamaz diyor. Geliştirici herhangi birini blacklist'e ekleyemez. Liquidity yanmış. Top 10 holder %8 yani herhangi bir sorun görünmüyor. Ama Rookcheck sitesine gitmekte de fayda var. Öğrendik bunu. Eğer burada herhangi bir sorun olsaydı, örneğin top 10 holder %30 üzerinde olsaydı o zaman 4'te 3 olacaktı. Kırmızı yanacaktı zaten size uyarı verecekti. Bunun dışında burada Rook probability var. Yani bu projenin Rook çekme ihtimalini size söylüyor. %100 oranda bir Rook çekme oranı göstermiş bu. İlk başta %100 görünenlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü genelde o proje sıfırlanıyor. Ne ifade ediyor bu? Bir projeye daha önce Rook olayına karışmış herhangi bir cüzdan adresi varsa, aynı zamanda bu projeyi tutuyorsa site size zaten uyarı veriyor. %100 oranda Rook çekecek bu gibisinden. Ama çoğu zaman da %100 Rook yazmasına rağmen projeler yürüyebiliyor. Bunu bir süre sonra kendiniz anlayabileceksiniz. O yüzden ilk başta %100 uyarı veriyorsa o projeden uzak durmanızı tavsiye ederim. Burada Snipers bölümü var. Bastığım zaman bu bölüm ne ifade ediyor? İlk 70 alıcının projeyi halen tutup tutmadığını ifade ediyor. Örneğin yeşil alanlar bize bu projeyi alan 70 kişinin halen 15'inin tuttuğunu söylüyor. 36 kişinin ise şu boş alanlar, 36 kişinin ise tamamen projeyi sattığını söylüyor. 14 kişi ise burada şu şekilde ifade ediyor. Sattığı partı yani sattığı miktarı ifade ediyor. Burası neden önemli? Birazdan göreceğiz. Eğer başlangıçta projeyi alıp sniperlar satmadıysa bu bizim için tehlike belirtisidir. Çünkü başlangıçta alıp satmadıysa ve özellikle yüksek miktarda tutuyorsa proje belli bir seviyeye geldiği zaman büyük bir satış gerçekleştirip ciddi oranda projeyi düşürebilir. Bu yüzden önemli bunlar. Birazdan göreceğiz bunları da. Şimdi onun dışında bu bölüme geldiğim zaman burada da market değeri, likiditesi, 24 saatlik hacmi ve holder sayısı yazıyor. Burada fare şeklinde bir simge var. Bu neyi ifade ediyor? Insider'ları ifade ediyor. Eğer %20 üzerindeyse bu riski ifade ediyor. Yine de insider'ı fazla olmayan projelere yönelmeniz önemli. Yüksek olursa tehlike ifade edebilir. Insider'lar ve sniper'lar bizim için tehlike anlamına geliyor. Eğer yüksek oranda tutuyorlarsa. Burada al-sat bölümü var. Siteye cüzdanınızı bağladıktan sonra al-sat bölümünden istediğiniz miktarda al-sat yapabilirsiniz. Burada miktarlar var. İsterseniz bunları değiştirebilirsiniz. Burada ayarlar bölümü var. Buraya bastığım zaman isterseniz burada bunu bir sol yapın. Şunu 2 sol yapın. Daha basit olsun. Şunu mesela 0,5 sol yapın. Veya bunu 0,1 sol yapın. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarladığım zaman buralar gördüğümüz üzere değişecek. Hızlı alım satım yapmak için bunlardan yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde sell bölümü var burada. %25, %50, 75 veya %100'ünü satabilirsiniz herhangi bir projenin. Aşağıya geldiğim zaman ayarlar bölümünde slipaj var. Slipajı genelde ben 25 oranında kullanıyorum. İsterseniz auto'da seçebilirsiniz. Site size auto veya 30-35 üzerinde şeklinde tavsiye ediyor. Ben %25'ten yararlanıyorum. Bazen sorun olduğu zaman
manuel şekilde onu değiştiriyorum. Siz de deneme yanılmayla bunu ayarlayabilirsiniz ama ortalama %25 veya auto'yu seçersiniz. Burada priority fee var. Rüşvet bahşiş gibi bir anlama geliyor. Bu işlemlerinizi daha hızlı yapmanız için seçiliyor. Yani bazen ağda sıkışma oluyor veya bir proje o an çok popüler olduğu için sıraya alıyordur sizi. Ücretinizi yüksek tutarsanız daha hızlı alım yapabilirsiniz. Tabii ona göre de komisyon ücreti ödüyorsunuz. Bu yüzden bunu iki oranda tutmak önemli. İşleminiz başarısız olursa site zaten size uyarı verecek. Ona göre bu değerleri değiştirebilirsiniz. Onun dışında burada MEV var. Sandwich atak diyorlar buna. Bu ne ifade ediyor? Eğer bir projeyi aldığınız zaman botlar sizin o projeye emir girdiğiniz zaman milisaniye içinde anlıyorlar. Ona göre fiyatı bir miktar yükseltiyorlar. Yani normal fiyattan değil de daha yüksekten alıyorsunuz. Botlar hızlı olduğu için bunu anlıyor. MEV atak veya sandviç atak diyorlar. Bundan ben yararlanmıyorum. Bu yüzden gördüğünüz üzere ok şeklinde kapalı. Bazı durumlarda açılabilir tabii bu. Onun dışında burada değişkenleri gösteriyor. Saat içindeki fiyat değişimlerini gösteriyor. Burada da yine token'ın bilgileri var. Sözleşme adresi var. Holder sayısı var. Üstte yazıyordu zaten bunlar. Yine burada safe bölümünde yazan değerler aynı şekilde burada da yazıyor. Bunun dışında alsat emri ne şekilde ayarlayabilirsiniz? Yani limit emrini ne şekilde ayarlayabilirsiniz? Sell'e geldiğim zaman, SAT'a geldiğim zaman burada sell now var. Yani hemen sat. Bu değer üzerinden sat. Bir de auto sell var. Auto sell'e geldiğim zaman eğer limit emir vermek istersem burada miktarı yazıyorum. Örneğin elimde 100 tane var. 25 tanesini satmak istiyorsam buraya 25 yazıyorum. Buradakini de şu şekilde istediğim fiyata götürüyorum ve emri giriyorum. Bu şekilde create order diyorum. Emir oluşturuyorum. İptal ederken de buraya gelip basıyorum. İptal ediyorum. Bu şekilde şu an elimde olmadığı için bunu alıp satamıyorum. Burada da alım yaparken buydu dip var mesela. Bu şekilde istersen fiyatı buradan ayarlıyorum. Aşağı getiriyorum. Fiyatı bu şekilde tutup aşağı getiriyorum. Buradan da miktarı giriyorum. İstediğim şekilde emri oluşturabiliyorum. Onun dışında burada auto bölüm var. Auto bölüm ne ifade ediyor? Yine buradan da set dediğim zaman hızlı alım satım yapmak istediğim zaman birazdan göreceğiz. Quick buy veya quick sell bölümleri var. İstersek burada da miktarı yazıp ayarlayabiliyoruz. Bunu da birazdan göreceğiz. Eğer daha ayrıntılı şekilde al sat emirleri oluşturmak istiyorsanız burada TP/SL var. Tıpkı merkezi borsalarda olduğu gibi. Burada TP örneğin %100'e ulaştığı zaman yani 2x yaptığı zaman sell demiş %50'sini sat veya 4x yaptığı zaman %50'sini sat. İsterseniz bunları değiştirebilirsiniz. Daha da özelleştirebilirsiniz bunları. Aşağı bölüme geldiğim zaman burada all bölümü var. Yani bu projeyi tutan holder'lar 1753 kişi bu projeyi tutuyormuş. %7,53'ü insider'mış. Aşağıya geldiğim zaman bu adresleri tek tek bize gösteriyor. Ne zaman almış? Örneğin P&L'i bu şekilde burada yazıyor. Ne zaman aldığı yazıyor. Tuttuğu zaman dilimi yazıyor. Cüzdan adresleri üstüne gidebilirsiniz. Ama burada incelediğimiz zaman OVNET bölümünün altında incelediğimiz zaman %0,61'i gösteriyor. %0,61 aynı şekilde gördüğümüz üzere bunlar birbirine yakın şekilde duruyor. İşte bu projelerden kaçınmamız gerekiyor. Neden? Örneğin bu tarafa geldiğim zaman bunlar herhangi bir işlem yapmamasına rağmen burada en azından bir TX var. Yani al sat TX'leri var ama bunlarda herhangi bir TX olmamasına rağmen projeye sahipler ve aynı oranda sahipler. Bu ne anlama geliyor? Bu adamlara bu proje airdrop şeklinde gönderilmiş büyük ihtimalle. Herhangi bir al sat yapmadan bu projeye sahipler. Neyi bekliyor bunlar? Projeyi dumplatmak için bekliyorlar. Bu tarz projelerden kaçınmamız gerekiyor. Zaten üstüne geldiğimiz zaman balık şekli var veya burada suspected insider yazıyor. Üstüne geldiğimiz zaman burada açıklama yazıyor. Diyor ki holder'lar aynı oluşturma zamanını paylaşıyor diyor. Transfer zamanları aynı. Yani burada da zaten bunu gördük. Bu uyarıyı bize vermese bile hiç transaction olmamasına rağmen bu adamlar bu projeyi tutuyor ve aynı oranda tutuyor. Kesinlikle bu tarz projelerden kaçınmamız gerekiyor. Bu da bu sitenin güzel bir yanıydı. Onun dışında burada balık var. Yine bundan da kaçınmalıyız. Suspected phishing wallet diyor mesela. Zaten site burada kırmızı şekilde uyarıları veriyor. Bunları gördüğümüz zaman kaçınmamız gerekiyor. Cüzdan dağılımı daha doğal olan projelere yönelebiliriz. Aynı zamanda burada sol miktarları var. Tuttuğu sol miktarları yazıyor hepsinin. Tek tek cüzdan adreslerine gidip de inceleyebiliriz. Bu üst kısımda da cüzdanları kategorize etmiş. Ne şeklinde? Smart diyor mesela. Akıllı cüzdan. Birazdan göreceğiz bunları. Call diyor mesela. İşte Twitter gibi platformlarda büyük kitlelere hitap eden insanlar. BC Owners yani Blue Chip Owners. Biraz önce değindik Blue Chip'in ne olduğuna. Fresh Wallet, Insider Wallet. Gördüğümüz üzere Insider'lar fazla görünüyor burada. Phishing Wallet, Bot Digen.
Bu şekilde bu proje şüpheli görünüyor. Nereden şüpheli görünüyor? Hem burada root probability yazıyor hem de burada bariz şekilde bu görünüyor ki airdrop'la bunlar almış projeyi dumplatmak için bekliyorlar burada. Daha sağlıklı holder'a sahip olan projelere yönelebiliriz. Tabii yükselmeyeceği anlamına gelmiyor ama tamamen bunlar bizim için risk barındıran faktörlerdir. Bu kısım tamamen böyle. Projeyi seçerken bu şekilde analiz yapıyoruz. Bunun dışında buraya bastığınız zaman herhangi bir balinanın o projeyi nereden alıp sattığını görebilirsiniz. Örneğin burada B harfi var. Üstüne geldiğimiz zaman miktarı, saati, her şeyi yazıyor. Ne zaman almış? Burada ettiği kar, pozisyonu, holding ettiği süre, her şey yazıyor burada. İstersen buradan balina adresini kopyalayıp bu bölgeye yapıştırabilirim. Veya herhangi bir token'ı aradığım zaman bu bölgeye yapıştırıp rahat şekilde gidebilirim. Birazdan göreceğiz balina takip etmeyi. Bu bölüm tamamen böyle. Birazdan daha ayrıntılı değineceğiz. Ama projeyi seçerken tüm öğrendiklerimizin dışında bu sitede kesinlikle önem vermemiz gereken şey insider fazla olmayacak. Sniper fazla olmayacak. Bu şekilde oranlar sanki elde dağıtılmış gibi eşit olmayacak. Kırmızı uyarılar burada olmayacak. Transaction sağlıklı olacak. Holder'lar sağlıklı olacak. Burada safe 4'te 4 oranda olacak. Yine de Rookcheck sitesine gidip kontrol etmemiz gerekiyor. Copy Trade bölümüne geldim. Rank bölümü var burada. Buradan balinaları seçiyoruz. Başarılı balinaları. Neye göre? Win rate'ine göre. Yani kazanç oranına göre. Veya 7 günlük PNL'ine göre. Bu şekilde seçiyoruz. Pump Fund balinası, Smart Money, Fresh Wallet yani taze cüzdan veya Twitter fenomenleri, sniper balinalar. Bu şekilde tek tek seçebiliriz. Veya burada All bölümünden hepsini görebiliriz. Şimdi balina seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki win rate'ine buraya bastığım zaman 7 gün içinde win rate'i en yüksek oranlar burada gördüğümüz üzere %100 şeklinde geliyor. Veya buraya bastığım zaman 7 gün içerisinde PNL'i en yüksek olanlar buraya en başa gelecek. Burada gördüğümüz üzere 7 gün içindeki PNL'i miktarı dolar cinsinden yazıyor. Bu da oransal anlamda yaptığı yükselişi yazıyor. %23.500 gibi bir rakamı ifade ediyor. Onun dışında neye özen göstermeliyiz? Özellikle copy trade yapıyorsak. Şimdi daha önceki videolarda size dedim ki balinalar ikiye ayrılır. Bazıları sadece trade yapıyor. Günde bir tane, haftada 2-3 tane neyse. Bazıları da hold ediyor uzun zaman 2 ay 3 ay gibisinde. Onu siz bulacaksınız. Kendi balinanızı kendiniz tespit edeceksiniz. Balinanızın yönelimini bileceksiniz. Burada TX oranı var. Örneğin 7 gün içerisinde ne yapmış? 15 tane işlem almış. Biri alım yönlü, 14'ü satış yönlü. Üzerine basarsam ayrıntıya gidebilirim. Veya diğer balinalar gördüğümüz üzere 8'e 8, 3'e 5. Copy trade yaparken, balina seçerken win rate'inden en az %60 üzeri olmalı. PNL'inden ve eğer copy trade yapıyorsak TX oranı fazla olmamalı. Çünkü TX oranı fazla olursa bazıları bottan yararlanıyor. Sürekli işlem yapıyor. Sürekli alsat yapıyor. Böyle olursa komisyon yetiştiremezsiniz. Örnek veriyorum. Balina 15 tane işlem yaptı. Sizin 10. işlemden sonra solunuz bitti. Sol bitince ne olacak cüzdanınızda? 11. işlemi yapmayacak. Belki de 11. 12. işlem balinanın 100x'i elde ettiği işlemdi. O yüzden bu ince ayarı iyi denk getirmek gerekiyor. Balinayı tanımak gerekiyor. Nasıl işlem yaptığını bilmek gerekiyor. Çok fazla TX oranı olmamalı seçerken eğer copy trade'den yararlanıyorsanız bu şekilde kendi balinanızı buradan keşfedebilirsiniz. Veya önceki videolarda size gösterdiğim gibi manuel şekilde tespit edebilirsiniz. Veya benim verdiğim balinaları takip edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere sayısız fırsat var. Aşağıya gelirsem onlarca, yüzlerce, belki binlerce fırsat var. 30 günde, 7 günde işte bu şekilde keşfedeceksiniz. Önemli olan gerçek anlamda iyi olanı, amacımıza uygun olan balinayı tespit edebilmekte. Bu şekilde işin bu kısmını size bırakıyorum. Basit şekilde seçebilirsiniz. Takibi alırsınız bir süre, incelersiniz. Ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Üstüne gittiğim zaman veya buradan adresini alıp cüzdan adresini buraya yapıştırdığım zaman yine bu balinaya gitmiş olacağım. Veya herhangi bir yerden bulduğunuz balina adresini, token adresini buraya yapıştırıp gidebilirsiniz. Burada gördüğümüz üzere trendde olan projeler burada yer alıyor. Balina'ya gidelim biz. Burada win rate yazıyor. PNL'i yazıyor. İşte 7 günlük PNL. 7 gündeki TX sayısı tek tek yazıyor. Blacklist az önceki şüpheli işlemlere girişmiş mi? Phishing check az önce folder bölümünde incelediğimiz üzere alım satım miktarı 10 saniye içerisinde 0 tane işlemi varmış. Bu neden önemli? Az önce bahsettiğimiz üzere balina bottan yararlanıyorsa, birinin işlemlerini kopyalıyorsa burada belli bir sayı çıkacaktır. Onlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü riskli oluyor onlar. Sürekli işlem yapan balinalar. Bunun dışında activity var burada. Kendi cüzdanınıza gittiğiniz zaman burada da My Wallet bölümü var. Bunu görmüştük önceki videoda. Kendi cüzdanınızda
bu şekilde görünecek. Activity bölümü var. Minji adında bir projeyi 3 gün önce satmış. Bu değerde kar almış. Fiyatı bu, miktarı bu. Tek tek yazıyor. Aşağı geldiğim zaman aldığı zamanı da, miktarı da hepsini bu şekilde yazıyor. Holding bölümünde ise tuttuğu projeler yazıyor. Herhangi bir proje tutmuyormuş bu balina. Eğer tutsaydı activity bölümünde olduğu gibi burada tüm bilgiler yer alıyor olacaktı. Bu şekilde balinanızı da analiz edebilirsiniz. Burada yine hide small assets var. Yani düşük miktarlı bakiyeleri gizle. Örnek veriyorum 0,1 dolar tutuyorsa onu göstermez. Bu şekilde buradan da balinanızı ayrıntılı şekilde inceleyebilirsiniz. Tuttuğu projeler, sattığı son aktivitesini inceleyebilirsiniz. Önceki videoda da değindiğimiz üzere balinayı buradan follow dediğim zaman takip etmiş olacağım. İstersen buradan isim de verebilirim. Bunlara girmeyeceğim önceki videolarda anlattığım için. Nereye gelecek? Bu balina bildirimleri nereye gelecek? Burada following bölümü var. Balina al sat yaptığı zaman following bölümüne gelecek. Örneğin benim takip ettiğim balinalar burada yazıyor. Ne zaman satmış mesela. İsim vermişim bu balinaya. Ne yapmış? Chirigenk adında bir projeyi almış. Market değeri 11 bin dolar değerindeymiş. Tek tek bu şekilde inceleyebilirsiniz. Ne zaman almış mesela? Bir saat önce. Hepsi yazıyor burada. Bunlara değinmiştik. Buradan isterseniz sesi açıp kapatabilirsiniz. Bildirim geliyor size. Uyarı gelecek bilgisayar başındaysanız. İsterseniz Telegram'a gidip bottan da uyarı ayarlayabilirsiniz. Mobilden erişenler için Telegram'a gidip bu şekilde uyarı ayarlayabilir. Sitenin Telegram botlarının ayrıntılı incelenmesine belki sonraki videoda değinirim eğer isterseniz, ihtiyaç duyarsanız kendiniz bunları bana yazarsınız yorumlar kısmında. Ona göre bir değerlendirme yaparız. Burada filtre var. Ne ifade ediyor? Sadece satışlarını göster desem mesela. Sell kısmını seçeceğim ve sadece alımları göster desem bu hepsini göster diyorum. Yeni tuttuğu proje daha fazla aldığı, daha fazla sattığı işte bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada da filtreler var. Bunun dışında follow bölümü var. Follow bölümüne gittiğim zaman burada watch list var. Az önce oluşturmayı öğrendik. Burada yıldızlardan isim verebilirsiniz bu şekilde. Deck Screener'da öğrendik bunu. Watch list var. Bir de follow bölümü var. Follow bölümünde takip ettiğiniz balinalar yer alıyor olacak. Gördüğümüz üzere benim takip ettiğim balinalar burada yer alıyor. Bir de monitör bölümü var. Burada ise takip ettiğiniz balinaların aktiviteleri yazıyor. Burada takip ettiğim balinaların aktiviteleri tıpkı following bölümünde olduğu gibi yazıyor. Monitör bölümüne geldiğiniz zaman following bölümü burada görünmeyecektir. Burada da yazıyor. Burada da daha ayrıntılı şekilde yazdığını görüyoruz. Aynı şekilde burada örneğin 2 takip ettiğim balina bu projeyi almış. Ne zaman mesela? 9 saat önce bu projeyi almış. Yine bilgileri burada yer alıyor projenin. Bu şekilde değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Bunun dışında Sniper New bölümü var. Bu ne ifade ediyor? Sniper New bölümü ise sitenin botu size uyarı gönderiyor. Bazı seçtiği projeleri size gönderiyor. Burada filtre risk dediğimiz zaman yeni çıkan projeleri, Pamfan üzerinde çıkan projeleri, potansiyel barındıran bazı projeleri burada gösteriyor. Burada da bir gözünüz olursa sürekli takip edersiniz burayı. Ona göre değerlendirmeler yapabilirsiniz. Alım ve satım bölümünde gördüğümüz üzere Quick Buy ve Quick Sell bölümleri var. Orada miktarı ayarlayıp sadece tek tuşla buradan al sat yapabiliriz. Tabii ben bunu tavsiye etmiyorum. Önce projeyi incelemek gerekiyor. Ona göre değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Burada da bu şekilde arada burayı incelemekte de fayda var. Belli periyotlarda böyle size bildirim gönderiyor. Yani buradan da proje seçebilirsiniz. Birazdan seçtiğiniz balinanın işlemlerini nasıl kopyalayabilirsiniz ona değineceğiz. Ama daha öncesinde simgeleri öğrenelim. Simgeler neyi ifade ediyor? Bunları öğrenelim. Sitenin dokümanlar bölümüne geldiğim zaman burada ikon bölümü var. Tek tek tanımlıyor bunları. İnceleyebilirsiniz unuttuğunuz yerde. Örneğin burada hepsini tek tek sıralamış. Neyi ifade ediyor? More green ne demiş mesela? 1 saat içerisinde TX'i fazla olan diyor. Bu simge Pumpfan, Monshot, CTO var mesela duymuşsunuz. Bir ara CTO projeler çok meşhurdu. Yani Community Takeover. Geliştirici bir süre sonra projeyi devrediyor. Topluluk o projeye sahip çıkıyor. Bir ara CTO projeler parladı, bayağı ciddi yükselişler yapıyordu ama sönümlendi şimdi. Initial Pool Liquidity var mesela. Başlangıç likiditesi bu. 100 sol üzerinde olursa iyi olur bu da. Initial Liquidity. Likidite bölümünde görürsünüz zaten projenin bunu. Initial Liquidity şeklinde yazar. Tavsiye edilen 100 sol normalde ama tek başına bir şey ifade etmiyor tabii ki o da. Kırmızı uyarı olduğu zaman likiditesi 4000 doların altında demek. Reklam verilmiş. Bu megafon olduğu zaman reklam verilmiş Dex Screener'da. Sosyal medya güncellemeleri olmuş gibisinden. Bunları öğrendik zaten. Bu fare işareti Insider'dı. %54 yazıyor mesela. Tutanlar %54'ün üzerindeymiş. Top 10 holder. Bunu da öğrendik. Yine burada dev var %10. Bir de ikonlar var buradan. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Örneğin Smart Money yani Degen, shitcoin tüccarlarına yabancılar Degen diyor. Degen yani böyle gece gündüz işte Pump Fund'a proje kovalayan veya buralarda
Bunlara Degen diyorlar. İşte meme token alıp satanlar, riskli projeleri alıp satanlara Degen diyorlar. İşte bu da smart money aslında smart Degen demek. Bir de S harfinde yeşil ise Panfa'nın Degen'ini ifade ediyor. Yani başarılı bu insanlar Panfa'da alım satım yaparken. Onun dışında Sniper böyle hedef şekli var. Ve burada mavi tik var. Bu da Twitter'daki liderleri ifade ediyor. Tek tek açıklıyor burada. Siteye gelir. Tutorial bölümünden incelersiniz bunları. Burada Trade Activity ikonlar var. Top holder'ı gördük zaten. Blue chip şeklinde yazıyor. Suspected'ı gördük. Yine suspected. Phishing var. Balık ve uyarı şeklinde gösteriyor bize bunları. Mor olan zengin balina yüksek miktarda transaction Yunus şeklinde gösteriyor. Yine dev bu da dolandırıcı scammer yazıyor zaten burada. Geliştirici timi, botla işlem yapanlar, insiderlar, taze valet yaprak şeklinde. Onun dışında burada da botları görüyorsunuz. Hangi botla işlem yapmış? Sitenin kendi botu. Photon var burada. Pepe bot var. Trojan var. Bir de Bulix var. Bunlara da sonra değiniriz belki. Burada da how to become a Degen diyor. Yani nasıl Degen olabilirsiniz? Tek tek burada yazmış her şeyi. Kısaca ne diyor? Az önce size gösterdiğim Sniper New kısmına bakın diyor. Burada filtre risk bölümü var. Initial'da gösterge yani başlangıçta likiditeyi inceleyin diyor. LP, likidite, burn diyor. Bunu öğrendik zaten. Site bize uyarı veriyordu. Gördüğümüz üzere insider'ları red fare şeklinde ifade ediyor. Red trader'lar %20 üzerinde olmayacak. Yine başta da bahsettiğimiz gibi sniper örneğin sniper işareti var ve sniper %5 oranında tutuyorsa projeyi o bizim için iyi bir şey değil diyor. Çünkü bahsettiğimiz üzere proje yükseldiği zaman dumplatabilir bu. Başında almış ciddi bir miktar tutuyordur %5 gibi tek başına. Bir noktada projeyi satıp ciddi bir düşüş trendine girmesine neden olabilir böyle sniperlar yüksek miktarda tutuyorsa. Bunun dışında burada gördüğümüz üzere burayı da inceledik zaten ilk 70 alıcı bölümünde. Burada diyor ki likidite başlangıçta initial'da likidite yüksek olmasına rağmen ama diyor ki burn olmamış. Yani burn kısmı no olsa likidite fazla olsa bile burn kısmı eğer no şeklindeyse uyarı veriyorsa yani yakında rug olasılığı yüksektir diyor. Onun dışında burada TX oranları yazıyor. Mesela diyor ki 1 dakika için 60 TX iyidir diyor. 5 için ise 600'ün üzerindeyse diyor. Bu iyi bir şeydir yani. Burada bir bottan bahsedemeyiz. Tabii genel yorum yapıyoruz burada. Tek tek bunlar artı puanlar, eksi puanlar bunları siz değerlendireceksiniz. Az önce değindik buna. Gördüğümüz üzere hepsini yapıyor. Aynı oranda projeyi tutuyorlar. Birileri demek ki bunlara airdrop'la göndermiş TX. Yoksa bunlar da dumplatmak için bekliyor projeyi. Bunları da bu şekilde bilmemiz önemli. Burada da yine redleri gösteriyor. 67 orandaysa bu kesinlikle uzak durulması gereken bir projedir. Hatta %20 üzeri bile risklidir. Insider'lar varsa. Burada yine sniper bölümüne değinmiş. Örneğin bu işaret sniper diyor. Burada da az önce gördüğümüz ikonlar bölümündeki dolandırıcı scammer varsa uzak durabilirsiniz o projede. Şimdi copy trade bölümüne geri geldim. Bir tane balina cüzdanı paylaşacağım kendi takip ettiğim balinalar arasında. Bu biraz riskli ama bazen de çok ciddi karlar getirebiliyor. Bu yüzden değerlendirmenizi ona göre yapın. Yani ciddi anlamda komisyon ödeyebilirsiniz. Bazen agresif trade ediyor. Ciddi karlar da alabiliyor. Ben bunun sayesinde 50x, 70x, 100x gibi kazançlar elde ettim. Bazen de ciddi anlamda paralar kaybettim. Tavsiyem bir süre izlemeniz bunu veya kendi balinanızı bulmanız. Buradan create dediğim zaman istediğim adresi buraya yapıştırabilirim. Daha sonra burada Max Buoyant var. Bunu seçmenizi tavsiye ederim. İsterseniz bunu daha fazla özelleştirebilirsiniz. Max dediğiniz zaman burada seçtiğiniz miktar oranında alım yapacak. Auto sell dediğiniz zaman balinanız örnek veriyorum 100 tane token tutuyorsa sattığı zaman 10 tanesini satarsa sizden de o oranda satış yapılacak. Ama burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Örnek veriyorum balina aldığı zaman onun amount'u yani miktarı fazla oluyor. Onun elinde 100 tane varken siz burada düşük girdiğiniz için o adam 100 tane token'ını parçalı şekilde belki de 20 seferde satacak. Böyle olduğu zaman ne olacak? Sizin aldığınız miktar zaten düşük. Hem de balina sürekli satış yaptığı zaman siz belki de kar etseniz karınızın tamamını neye vereceksiniz? Komisyona vermiş olacaksınız. Komisyon için ben size referans linki bırakacağım. İsterseniz onun üzerinden üye olursunuz. Komisyon daha uygun olabilir ama yine de bu problemi çözecek kadar değil. Ne problemi? Dediğim gibi balina elinde fazla miktar tuttuğu için belki de onu 10 seferde satacak. Kârdaysa 10 seferde satacak onu. Her seferinde satacak. Ama sizin cüzdanınıza yeterince sol olmadığı zaman ne olacak? Veya sol olsa bile o her satış sizin solunuzu bitirecek ve böylece işlemleriniz başarısız olacak. Ben başıma bu geldi. Nasıl geldi? 500x bir proje elde etti bu balina. Ama belki 30 kez satmış bunu. 14.000 tane falan elimde vardı. Sata sata 3.000 tane bırakmış. İyi ki de
ayırdığım sol miktarı bitmiş cüzdanımda. Çünkü o proje yürüdü gitti. Kalan 3000 taneden bile ciddi kar alabildim. Örneğin balina satmasaydı elimde 14.000 tane olacaktı. Eğer ben ekran başında olsaydım mesela ciddi kar alabilirdim. İşlemi durdurabilirdim. Çünkü gerçekten büyük bir balık elde etmişti. Sniper gibi projenin neredeyse başında girmişti. Ama dediğim gibi ne oldu? Bu adam en az 20-30 kez satış yaptığı zaman ben sadece bir işlem kopyalamadım tabii. Yani sadece bir balinayı da kopyalamadım. Böyle olunca ne oldu? Diğer balinalara da işlem yapınca benim ayırdığım miktar, komisyon için ayırdığım miktar bitti. Bitti ama benim için iyi oldu. Mesela bir de zararda olduğunuzu düşünün. Bu adam alıp sattığı zaman, işlemi başarılı olmadığı zaman ciddi anlamda siz ne yapmış olacaksınız? Komisyon ödemiş olacaksınız. Yani böyle eksileri de var. Bu yüzden size tavsiyem balinanızı iyi seçin. Bir süre izleyin. Ondan sonra copy trade işine girebilirsiniz. Bu şekilde bir denge yok. Bu yüzden bu dengeyi sizin tutturmanız, seçtiğiniz balinayla bunu tutturmanız, bunu iyi anlamanız önemli bu açıdan. Auto sell dediğiniz zaman zaten balina az önce bahsettik. Sattığı zaman siz de satacaksınız. En uygun seçenek bu. İsterseniz burada TPSL de ayarlayabilirsiniz. Örneğin burada gelişmişi de var. TPSL gibisinden. Az önce gördüğümüz üzere %100 olursa %50'sini sat veya 40 girin buraya. %300'e ulaşırsa 100'ünü sat. Neden AutoSell'i tavsiye ediyorum? Çünkü siz ekran başında olmadığınız zaman balina kendine göre alım satım yaptığı için zaten amaç bu. Onu hem alırken hem satarken onun işlemlerini kopyalamak. Bu yüzden AutoSell kısmını tavsiye ediyorum. İsterseniz kendiniz de buradan duruma göre ayarlarsınız. TPSL bölümünden daha özelleştirilmiş şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine burada %25 oranında slipaj var. Öncelik fee var. Bunları da ayarlayabilirsiniz. Deneme yanılmayla bazen hızlı olmak gerekiyor. Özellikle başlangıçta projeler başlatılınca balinanız sniper'sa bu priori'yi biraz daha yükseltebilirsiniz veya slipajı auto yapabilirsiniz. Sitenin linkini, referanslı linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Kopyalama işlemlerini başlattığınız zaman bu bölümde tekrardan copy trade sekmesini seçiyorsunuz. Burada işlemlerini kopyaladığınız balinalar yer alıyor. Aldığınız miktar, sattığınız TX sayısı, balinanın size getirdiği kar, son aktivite yani ne zaman işlem yapmışsınız. Bunlar tek tek yazacak. Ayrıntılı şekilde inceleyebilirsiniz. Hangi balina size kar getirdi veya kaç işlemi başarılıydı. Sağ tarafta ise işlemi durdur, başlat veya edit kısmı var. İsterseniz editten miktarı veya az önce gördüğümüz ayarları düzenleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdilik siteyle ilgili söylenebilecek bunlar. İşimize yarayan fonksiyonlar bunlar. Balina takibi, işte bildirim alma gibi ve az önce gördüğümüz gibi örneğin suspected yani şüpheli durumlarda bize yardımcı olması açısından önemli. Sitenin artıları bu şekilde. Eksileri de dediğim gibi biraz komisyon ücretleri fazla olabilir veya seçtiğiniz balina riskli olabilir. Bunların değerlendirmesini de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben hem Dex Screener'dan hem buradan yararlanıyorum. Buradan sadece balinaları takip etmek için, bildirim almak için veya copy trade için, aynı zamanda az önce gördüğümüz güvenlik mekanizmaları için yararlanıyorum bunlardan. Onun dışında watchlist'in tamamen Dex Screener'da teknik analiz yaparken Dex Screener'dan yararlanıyorum. Oradan da filtreler bölümünü de size gösterdim. Oradan projeleri seçiyorum genelde. 1-2 gün siteyi incelerseniz tamamen ayrıntılı şekilde bilgi elde edebilirsiniz zaten. Anlatılabilecek her yanını anlattım. Eğer sorun yaşarsanız yorumlar kısmına yazarsınız zaten. Sitenin botları var. Mobilden girenler için belki o şekilde bir video yapabilirim. YouTube profilime geldim şimdi. Burada oynatma listeleri var. Aşağıda DEX borsası eğitimi var. Burada 9 tane video var. Bu videoların hepsi DEX borsası ile ilgili. Eğer kapsamlı şekilde öğrenmek istiyorsanız sırasına göre dizdim zaten bunları. Baştan sona izleyebilirsiniz. Orada sepet videoları da var. Orada da önemli bilgilerden bahsettim. Alım satım yaparken veya meme token trade ederken önem gösterilmesi gereken yerlerden bahsettim orada da. Onları isterseniz tek tek izleyebilirsiniz. Kapsamlı şekilde öğrenmek istiyorsanız DEX borsasını. Eğer ben DEX borsasını zaten biliyorum, öğrendim diyorsanız burada 2 tane video var. Bu videolar da DEX borsası ile ilgili. O oynatma listesinin içinde bunlar da. Cüzdan kurulumunu, Telegram'a bağlamayı buradaki videolarda anlattım. Onun dışında burada teknik analiz videoları var. Özellikle meme token trade ederken hacimden yararlanmamız gerekiyor. Hacimi iyi bilmemiz gerekiyor. Teknik analizi tamamen bilirseniz, örneğin formasyonları bilirseniz trade ederken bu çok önemli. Ama meme token trade ederken en önemli şeylerden biri hacimdir. En azından hacmi bilmenizi tavsiye ederim. Onun dışında eğer ben ciddi anlamda teknik analizi öğrenmek istiyorum diyorsanız burada ana sayfa bölümünde oluşturduğum bir video var. Orada benim Udemy üzerindeki teknik analiz kursumun neyi içerdiğini anlattım. Burada da linki var. Link üzerinden de ulaşabilirsiniz. Udemy üzerindeki teknik analiz kursuma. Bu videoyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar.
dediğim gibi 1-2 gün vakit geçirirseniz, eğer sıfırdan bu videoyu izlediyseniz, yani önceden DEX borsalarla ilgili bilginiz yoksa, o videolarımı izlerseniz kesinlikle çok şey öğreneceksiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.